Herkese merhaba. Ben Öykü. Ben Övgü. Bak bunları da tutalım. Ben Öykü. Ben Övgü. Bugünkü videomuzda Madalyonun İki Yüzü programımızın 3. bölümünü konuşuyoruz. Yani 3. bölümünü çekiyoruz. Evet. Madalyonun iki yüzü olmasının sebebi daha önceki videoları izleyenler bilirler. Biraz akademik bakıyoruz konulara, dizilere ve filmlere. Biraz da kendi izleyici gözüyle kendi duygu ve düşüncelerimizi katıyoruz ve iki yüzüyle konuşuyoruz dizi ve filmleri. Bugünkü konumuzda karakter incelemeleri, karakter analizleri ve diziyi de sizlerden gelen yüksek istek doğrultusunda. istek üzerine. Evet, çok güzel. Önceki taşacak bir deniz diyeceksin. Tamam. Bu bölümün konusu da taşacak bu deniz olacak. Kendimizi de kısaca tanıtmak gerekirse ben doktorumu yeni bitirdim ve konum uluslararası drama adaptasyonları ve dizilere de bu şekilde bağlanarak program yapmak çok heyecan verici geliyor. Benim de doktoram yeni bitti. Geçen cuma bitti Cuma aslında. günü savunması vardı. Yaptım. O yüzden Şimdi buraya aslında doktor olmak üzere değil, doktor yazabiliriz diye düşünüyorum. Evet, doktoradaki uzmanlık alanım yapay zeka ve sinema ama bu çok daha geniş bir açıdan da bakabiliriz. Yani yaratıcı endüstrilerde yapay zeka ve ileri teknoloji kullanımı gibi de bakabiliriz. Ama bu konuya şimdi burada girmiyoruz. İsterseniz başka bir videoda konuşabiliriz. Şimdi hemen konumuza dönelim. Önceki 2 bölümde yine taşacak bu denizden konuşmuştuk. Yine çok güzel yorumlar geldi. Yorumlarınız bizi çok motive ediyor ve bir sonraki videoda, bölümde neler konuşacağımızı konusunda da yön vermenizi sağlıyor. O yüzden yorum yapmaya devam edin. Çok teşekkür ediyoruz. Yani aslında bizim bu program serisine başlamadan önce Madalyonun İki Yüzüne çok farklı bir akışımız vardı. Listemiz, çalıştığımız bir dosyamız vardı ama taşacak bu deniz istekleri ve biz de severek izlediğimiz için bu şekilde evrildi. Umarız memnunsunuzdur. Hemen uzatmadan artık başlayalım. Evet, karakter analizlerine geçerken Böyle güzel bir liste yaptık. düşündük hangi karakterden başlasak. Çünkü aslında Adil ve Esme başroldeler. Ama diğer bir yandan da hikaye Eleni'nin Trabzon'a gelmesiyle başlıyor ve onun bir amacı doğrultusunda hikaye açılıyor. O yüzden Eleni'den mi başlasak diye düşündük. Bence evet. Bu daha doğru geldi yani. O yüzden Eleni ile başlıyoruz. Eleni Miriano, yani namı değer mi denir? Aleyna olacakmış aslında. Evet, değil mi? Aleyna Koçari aslında. Evet. Ama bilmiyoruz tabii, göreceğiz. Eleni aslında bütün amacı karakter olarak baktığımız zaman annesini bulmaktı. Ama asıl ihtiyacı, içindeki ihtiyaç kendini seven ve gerçekten ait hissettiği bir aileyi bulmak. Ve aslında onu ilk geldiği andan itibaren bulmuş oluyor. Kendi gerçek babası olduğunu bilmeden ve kendi gerçek ailesi olduğunu bilmeden o sıcaklığı hissettiği bir aileyi bulmuş oluyor. Ve tabii hikayede bundan sonra daha da katmanlanıyor. Çünkü sırlar ortaya çıkıyor ya da daha çok sır gömülüyor. Karakterlere bakarken dramatik ihtiyaç ve amaç olarak bakıyoruz. Aslında amaç hikayeyi kurarkenki en önemli noktalardan biri. Her karakterin bir amacı olmalı. Her zaman bu şekilde kurulmuyor ama başarılı işlerde o şekilde kurulduğunu görebiliyoruz. Amacın yanında bir de dramatik olarak böyle daha karakterin kendi içinde de hissettiği bir ihtiyaç oluyor. Yani aslında Eleni örneği çok net gösteriyor. Amacı ailesini bulmak ama dramatik ihtiyacı biraz daha o aile hissini yaşamak ve tamamlanmak da diyebiliriz. Çünkü çok uzun bir karakter listesi var. Her karaktere bunu tek tek konuşmayacağız. Biraz daha bu bölümde akademik kısmı kısa tutacağız ve biraz daha duygu ve düşüncelerimizden konuşacağız. Yeni fragmanda çıktı. Onun da hakkında konuşabiliriz. Onun hakkında da konuşacağız. Bu arada saç bantlarımızda Evet, bunlardan konuşmadık. Samsun'dan almıştık. Bunu podcast olarak da yükleyeceğiz. O şekilde dinleyenler bir videoya gelip bakabilirler merak ettilerse. Evet. Samsun'dan aldığımız bir saç bandıydı. Övgü dedi ki bu çok uygun olur. Evet, Karadeniz temalı videoda Karadeniz bantlarımızı takalım. Karadeniz videoları da yapmıştık. Gezi videoları. Onları da izlemek isterseniz kanalımıza bakabilirsiniz. Eleni'ye devam edelim bence. Buradan bir karaktere de geçelim. Karakteri oynayan oyuncuya da. Ava Yaman aslında yeni bir yüz olarak çok riskli bir şey. Yani oyuncu olarak, yapım olarak. Çünkü çok büyük bir rolü var ve onun iyi yapması çok önemli bence rolünü. Çünkü çok bence de büyük bir payı var. çok önemli. Evet. Bence güzel yapıyor. Çok iyi seçilmiş bir oyuncu bence. Bence de. O masum, o
tatlı, sevimli. Aynen, o hem güzel, sempatik, her şeyi barındırıp o gerçekten sevilebilir karakteri güzel yansıtıyor. Bence şey de güzel yapıyor. O Yunan ağzını da güzel yapıyor. Evet, kesinlikle. Bir de ben Avayaman'ın ses tonunu da beğeniyorum. Farklı bir ses tonu var. Çok seslere dikkat ettiğimi fark ettim. Evet. Esme konuşurken biz bu videoyu daha önce çektik bu arada. Dün çektik ama teknik bir takım arızalardan dolayı tekrar çekmek durumunda kaldık. Ama bu daha güzel oluyor. Evet, bir kere artık fragmanı biliyoruz. Yeni olacakları biliyoruz. Yeni bölümde neler oluyor ya? Ona geleceğiz. Esme'ye hemen geliyorum. Esme'yi Deniz Baysal canlandırıyor. Şimdi karaktere geçmeden önce ben Deniz Baysal hakkında şunu söylemek istiyorum. Bence çok tatlı oynuyor ve sesini, vurgularını çok güzel yapıyor. Özellikle o duygusal yükü sesiyle oynuyor diyebilirim yani. Özellikle şeyi konuşuyorduk Öykü'yle. Şerif'in karşısına çıkıp o benim kızım mı diye hesap sorduğu yerde. O sesi o kadar tatlı, o kadar duygusal ki böyle, bilmiyorum, beni çok etkiledi. Bence de evet, çok tatlı. Genel olarak da bence oyunculuğuna çok bir katkı oluyor. Çok eforsuz oynuyor. Yani çok doğal oynuyor diyebiliriz. Akıcı mı oynuyor desem, yani tam nasıl ifade ediyor bilmiyorum ama o açıdan ben de beğeniyorum. Önce bir yadırgamıştım, ben şey olarak anlatmıştım zaten. Olmuyormuş gibi geliyordu. Adil ve Esme genç kaçıyordu. Hani inanmam biraz zor geliyormuş gibi geliyordu ilk bölümlerde. Şu an gayet ikna olmuş durumdayım ve Eleni'nin çocukları olması konusunda tamamım yani. Bir de şimdi ilk videolarımızı izleyenler bilirler. Birinci videoda Öykü şey demiş. Ben demiştim ki özellikle Eleni ile Oruç'un aşkı öne çıkıyor. Ben Adil ve Esme için heyecanlanmıyorum. Ben hani Eleni ve Oruç için, onların aşkı için heyecanlanıyorum demiştim. Öykü de demişti ki şimdi bu olaylar ilerledikçe Adil ve Esme öne çıkacak demişti ve gerçekten de öyle oldu. Şu anda tabii ki de Oruç'un yaptığı o ihanet ve hani ailesini bilip saklamasından dolayı da biz Eleni ve Oruç'un aşkını bir kenara bıraktık son bölümlerde ve Adil ve Esme çok ön plana çıktı. Onların duygusu da daha çok geçmeye başladı. Bu da benim hoşuma gitti. Hemen Adil'e gelelim. Esme karakterini çok konuşmadık. Bir Esme ile ilgili şunu da söyleyeceğim. İlk bölümlerde bence çok geride kalıyordu Esme. Daha da az tanıyorduk ve hani diğerleri çok ön plandaydı. Yani gittikçe Esme'nin ön plana çıkması beni daha mutlu etti. Bir de o şey aslında çok güzeldi. Ben ilk başlarda çok böyle durgun, üzgün ve çok sönüktü karakter olarak. Ama aslında yani özel olarak mı yazılmış bilmiyorum ama hani o yükselişini görmemiz açısından o sönüklük gerekiyormuş. Çünkü bu bölümlerdeki o Esme'nin heyecanı, o hani öfkesi, bütün o duygu yoğunluğu, o gerçekten yükselişini görüyorsun karakterindeki, o hani farklılığı, yüzüne gelen rengi görüyorsun. O açıdan güzel bence. Evet, yani Eleni'nin kızı olduğuna inandığı için o heyecanı çok, o farklılık, o zıtlık daha çok öne çıkıyor. Şimdi Adil'e gelelim. Adil karakterini bildiğiniz gibi Ulaş Tuna Aztepe canlandırıyor. Bence çok güzel bir uyum olmuş kesinlikle karakter ve oyuncu arasında. Biz Ulaş Aztepe'yi Sen Anlat Karadeniz'de de izledik. Diziyi bitirmedik ama yarıladık diyebilirim yani. O yüzden Tahir karakterine de hakimiz. Yine aynı yazarların yazdığı, yine bir Karadeniz dizisinde başrolde oynarken öbür karakteri yansıtmamak bence çok önemli ve bence çok başarılı yapıyor. Zor bir iş aslında. Benim aklıma Tahir gelmiyor. Bence bu çok başarılı. Tahir açıdan başka bir adam, Adil başka bir adam. Çok farklılar. Evet. O açıdan öyle yazılmış ve oyunculuk olarak da öyle yansıtılıyor. Ama benim Adil'le ilgili bir sıkıntım var. Ben çok kaba buluyorum Adil'i. Adil Esme'ye çok kaba davranıyor. Tabii ki de geçmişten gelen o kırgınlığından dolayı. Ama Esme çok yaralı ya. Tabii onu biz biliyoruz. Evet. Ay çok, bana biraz daha nazik olsana bu kadınla diye üzülüyorum yani. Ben dediğini anlıyorum. Ben de katılıyorum. Hatta böyle Esme gelip de Adil'e kıyamam diye demişti ya bir tane bölümde. Hani sana onları anlatmaya kıyamam diye. Yani onun üzülmesini bile istemezken Esme, Adil kırıp dökebiliyor ama Adil'de Eleni'nin söylediği gibi bir öfke problemi var. Tabii. Bu kesinlikle gerçek. Hem de Adil aslında çok büyük bir ihanete uğramış gibi hissediyor. O sevdiği kadınla kaçarken bir anda bir bakıyor ki başka biriyle evlenmiş. O başka biri de aynen yani babasının katiliyle evlenmiş. Evlenince tabii ki de ama büyük bir öfkesi var o açıdan. Evet. Yani kaba davranması sebebi o ama nazik davranması. Eli kesilince ona kıyamaması falan öyle bir yansıtmaya çalışmışlar ama bana yetmedi. Ama şöyle bir şey var. Bence biraz önce bahsettiğim gibi o değişimi görmek de bize iyi gelecek. Şimdi biz Adil'i kaba görüyoruz.
hani Esme'ye çok sert davranıyor ve böyle olmasını istemiyoruz ya. Esme'ye davranışı değiştikçe onun etkisi çok daha büyük olacak. O yüzden de aslında o dönüşümü görmemiz için de bence gerekli değil mi bilmiyorum ama yani genel olarak etkisi olacak, öyle diyeyim. Yani şimdi bu kadar sert, kaba, kırıp döken bir insanken Adil birden Esme'ye farklı, daha kibar davranmaya başladığında, yani Esme dahil hepimiz çok etkileneceğiz. Başlayacak mı acaba? Bütün bunları öğrendiği zaman daha da öfkelenmeyecek mi? Hem öfkelenecek hem belki şefkat duyacak. O da aslında zor bir oyunculuk gerekiyor. İkilem. Evet, büyük bir ikilem olacak. Ben şunu düşünüyordum. Adil'i yazması da oynaması da zor. Çünkü yazması zor, çünkü onun hani öfkesini, intikam duygusunu kontrol edemediği öfkesini, hatta öyle diyeyim, çok büyük bir öfkesini yazarken sevdirmekten vazgeçmemek lazım. Yani onu hala sevmemiz gerekiyor. Çok büyük bir suç işlememeli. Mesela bunu bahsedelim mi bilmiyorum burada ama. Sefir'in Kızı. Evet, Sefir'in Kızı'nın da senaristleri aynı senaristlermiş. Ben sonradan öğrendim. Sefir'in Kızı'nda şimdi karakterlerin adını hatırlamıyorum ama Engin Akyürek'in oynadığı karakter de çok sert, kaba ve hatalı bir karakterdi ki buradaki gibi değildi. O çok hatalı bir karakterdi. Adil gibi değildi kesinlikle. İlk bölümden öyle büyük hataları vardı ki ben karakterin, Nare'nin onu affetmesini istemiyordum. Evet. Yani onun olmasını istemiyordum. O yüzden Uraz'ın karakteri, Gediz karakteri öne çıkıyordu. Şimdi burada da taşacak bu denize gelirsek, yani Adil'in yaptıklarının birazcık böyle bir hani sınırı olması lazım ki biz onu affetme eğiliminde olalım. Yani affetmek isteyelim. Oruç'un yaptığı da çok büyük suçları var. İşte ihanet etmiş oldu aslında ama hani Oruç'a da geleceğiz. Oruç'un sebepleri olduğu için de, yani Adil'in de sebepleri olduğu için en azından bir tarafımızdan, çok küçük bir tarafımızdan bile hak verebileceğimiz bir durumda olmalı. O yüzden iyi yazılması gerekiyor. Evet. Oynarken de hani, ama güzel bir şekilde gidiyor. Bir de ben Adil'in hani genel olarak biraz daha hani eşkıya gibi davrandığını düşünüyorum. Kendi adaletini yaratma çabasında. Hani tabii ki de iki tarafın o düşmanlığının dozunu vermek için yapıyorlar bunu. Ama mesela 300 milyonu alıp el koyması. Yani çünkü orada aslında o ilk zamanlardaki, biraz geriye gidiyorum. Oruç orada Eleni'ye tabii duygusu olduğu için ailesine satmış oluyor. Ailesine karşı çok büyük bir hata yapmış oluyor. Düşmanına o parayı vererek, düşmanına koz vererek, düşmanın yanında yer alarak aslına bakarsanız. Ama sonrasında Adil'in Oruç'a karşı böyle aynı sertliği devam ettirmesi, sonrasında anlaşmalarına rağmen 300 milyonu geri vermemesi ya da gelip kahvede öbür fabrikanın çalışanlarını çalmaya çalışması. Biz çok alışmışız dizilerde, hep hatasız karakterler görüyoruz ana karakterlerde. Ama Adil karakteri de hatalı, Esme karakteri de hatalı. Aslına bakarsanız burada hatasız karakter yok yani bence. Bir tek Eleni için diyebiliriz. Yani evet. O da işte çok Eleni güveniyor. En masum. Hatasına güvenmek olsun. Evet, bu arada Eleni ile ilgili ben de bahsetmek istiyorum. Ben Eleni'nin çok zeki bir karakter olarak yazılması çok hoşuma gitti. Her olayı çözmesi evet biraz geliyor ama hani bunu da mı o çözdü? Bunun da mı hayatını o kurtardı gibi ama yine de hoşuma gidiyor. Güzel bir şey olmuş. Bence bir farklılık görmek hoşuma gidiyor. Çünkü hep genelde başroller biraz daha şapşal, ya da çok sinirli, öfkeli. Sinirli, böyle çok hatalı gösterilir. Burada öyle değil. Çok tatlı, masum, zeki biri olarak gösterilmesi de çok çok güzel bence. Evet. Bir de diyor ya hani gerçek hayatta o kadar zeki değilim, daha salam diyor. Bana komik gelmişti. Bir de Adil'in kendi adaletini yaratma çabası çok güzel, akademik olarak incelenebilecek bir konu. Çünkü böyle makaleler var. Tabii ki de bu maskülinite üzerinden de çok incelenebilir. Kesinlikle. Akademik kısma dediğim gibi çok fazla girmeyeceğiz burada. Şimdi Oruç karakterine gelelim. Bence Oruç karakterinin, insanlar çok kızmışlar bu yaptığı ihanete ama bence hikaye için devam etmesi için bu çok gerekti. Yani Eleni'nin annesiyle babasını öğrenip ondan saklaması çok büyük bir hata. Ama aslında Eleni ile arasına bir engelin üzerine bir engel daha koymuş oluyor. Engel vardı Eleni ile Oruç arasında, düşman ailelerin. İkinci, Sevcan'la nişanlı ondan dolayı ve hani onu da söylememişti aslında daha önce de hatalıydı Oruç yani aslında. Evet, ilk hatası değil. Bunu yapmaz diyemiyorsun yani. Hatta Eleni tokat atıp haram olsun dediği bölümde aslında, çünkü ona duygu verip duygu uyandırıp sonra aslında nişanlı olduğunu sonradan öğrendiği için de daha önce de hata yaptığı için
yine kendi içinde biraz tutarlı diyebiliriz bence. Evet ve kendisi ailesini korumak için de yapıyor. Affedebilir bir şey demeyeyim ama yine de hani bir sebebi var, onu görüyoruz yani sebepsiz bir kötülük değil. Ve Onun bence acı çektiğini de görüyoruz. Yani yalan söyleme sırasındaki o ikilemi, o zorlanması, acısını da görüyoruz. Bence o da keyifli oluyor. evet, yazarken de demiştim ya, Adil'i yazması en zor karakterlerden biridir. Bence en keyifli karakterlerden biri de yazması Oruç'tur diye düşünüyorum. Bence en keyiflisi İso'dur, biliyor musun? Evet olabilir. Senin için evet. Sen şey diyorsun çünkü onun çok güzel bir aralığı var diyorsun. Yani o çok böyle Komik karakter de olarak komik de yapabilirsin ki daha önce gördük komik yerleri, işte sarılmaya gidiyor ama. Ama diğer bir yandan kabalaştığı bir taraf da var. Ve Daha dramatik olduğu taraf da var. Çok geniş aralık olduğu için onu yazması da keyiflidir diye düşünüyorum. Muhtemelen oynaması da keyiflidir oyuncu için. Ben de Oruç için şey demek istiyordum. Bütün bu imkansızlıkları iyice artırırken Oruç'un davranışları, şimdi bir de onun çözülmeye çalışmasını göreceğiz. Üstüne üstlük Sevcan'ın Eleni'yi suya atmasını öğrendiği zaman çok keyifli olacağını düşünüyorum yani. Biz dün şimdi bu videoyu çekerken dedik ki nasıl öğrenecek acaba, Eleni nasıl öğrenecek falan, sonra fragmana baktık. Eleni biliyormuş. Eleni biliyormuş. Böyle şey oldum. Ya nasıl, ama biz onun öğrendiğindeki o şeyi görmemiz lazımdı. Belki göreceğiz. Hayal kırıklığını görmemiz lazım diye düşündüm. Belki göreceğiz. Diğer bir yandan zaten Oruç'a karşı bir hayal kırıklığı yaşadığı için biz Eleni'deki o duyguyu zaten biliyoruz. Belki biz aslında Oruç'un Sevcan'ın yaptığını öğrenmesini daha önemli bizim için. Belki değil, öyle. direkt öyle yani. Bence direkt öyle. Önce kıskandığı için nişanı hızlandırdı. Şimdi pişman oldu. Hani artık yapacak bir şey yok. Geri dönüşü yok. Evliliği hızlandırıyor. Bu sürekli böyle, Oruç ne yaparsa yapsın sürekli Sevcan'la ilişkisi daha hızlı bir şekilde ilerleyecek duruma geliyor. Yani o yüzden bir yerde öğrenecek. Tabii ne zaman öğrenecek? Evlenecek mi sen? Evlenecekler Ben diye evlenecekler diye düşünüyorum ama bu dizi hiç beklediğim gibi gitmiyor. Yani mesela fragmanda İso ile Fadime'yi evlendirelim de dünür olalım gibi bir konuşma geçince dedim ki hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Hoşuma da gitti. Beklemediğim bir şekilde ilerlemesi bir dizinin güzel oluyor. Şaşırtması hoş. Eleni'nin karakter olarak her şeyi söylemesi, duygularını içinde tutmaması. Yani mesela birine kızdığı zaman sana çok kızdım ya da senden nefret ediyorum, seni hiç sevmiyorum diyor. Ya da mesela Oruç'a kızdığı zaman o tokatı atıyor ya. Daha önce hiç görmediğimiz bir masumiyette yapıyor bunu. Evet, daha çocuk tarafıyla yapıyor. O daha onu daha masum, daha çocuk gösteriyor. Yani yaptığı şeyler masum diye değil. Hani tokat atması ve bu seni sevmiyorum demesi ama çok çocukça bir yerden yapıyor. Evet, yani o da çok farklı bir karakter izlememizi sebep oluyor diyebiliriz. Fadime'ye gelelim. Fadime'yi biz hep çok sert, erkeklerin arasında büyümüş. Çünkü Koçeriler'de hep erkek var. Erkeklerin arasında büyümüş, sert ve kendini daha maskülen tarz ifade eden biri olarak gördüğümüz için duygularını göstermiyor. Hikaye biraz daha onun tarafında dönmeye başlayınca, mesela İso ile ilgili olsun, duygusal tarafını gördüğümüz zaman nasıl göreceğiz onu merak ediyorum. Evet, bence de. Hikayeyi nasıl etkileyecek, karakterlerin etkileşimi, sadece İso ile Fadime değil diğerleriyle etkileşimi nasıl etkileyecek, Eyüphan karakterini nasıl etkileyecek, onları çok merak ediyorum ve hevesle bekliyorum. Gezep karakteri de tansiyon yüksekken ya da dramatikken araya böyle komik bir detay katabilen esprisiyle falan ya da hareketleriyle uçluklarıyla bazen de komik şeyler söylüyor ya, hani sen zekisin, aşık olmazsın diyor ya, hani öyle hani laf sokmalı esprileriyle falan güzel bir olanak açıyor. Yani biz aslında buna, bence beraber de konuşmuştuk, buna komik relief sağlayan bir karakter diyebiliriz. Comic relief yani hikayenin ağırlığında biraz daha nefes sağlamak için yazılmış karakter diyebiliriz. Shakespeare'de çok var. Trajedi ağırlıklı hikayeler olduğu için bir karakter çıkar ve o yükü hafifletir. Hatta Harry Potter'daki Peeves karakteri için de bunu söyleyebiliriz. Tabii ki de Peeves, Harry Potter kitabını okuyanlar bilirler, filmlerde yok. Peeves çok daha farklı bir karakter, Gezep'ten çok alakasızlar ama yani esas amaç olarak hani o yoğunluğu, duygusunu hafifletmek için kullanılan bir karakterdi. Bence Gezep öyleydi ama son bölümde Hicran'la olan ilişkisinin geçmişini gördüğümüz için biraz daha duygusal tarafını gördük. Orada biraz bir değişti. Bir boyut atladı bence. Onur Dilber bu Gezep karakterini oynarken sanki bütün vücudunu kullanarak daha böyle tiyatral bir şekilde, daha farklı bir şekilde ifade ediyormuş gibi geliyor. Yani mesela Ballı'yı kovalarken bir sahnesi vardı mesela. Gerçi orada kamera da çok iyiydi. Hani
atlıyor. Sanki böyle bir yerden atlıyordu da hani sanki özel bir kahramanmış gibiydi. Ya da mesela böyle bir yerden bir yere gelirken alanı doldurarak geliyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani biraz daha sanki belli bir koreografiyle oynuyormuş gibi. Şey gibi düşünün. Yani bazı oyuncular gelir, lafını söyler ama sadece hani replik olarak vardır. Ama bedenini de kullanması gerekiyor ya. Onu bazı karakterlerde daha iyi görebiliyoruz. Bizce bu da daha tiyatro kökenli olanlarda görüyoruz gibi. Bilmiyorum. Yani bizim düşüncemiz Bizim bu şekilde. düşüncemiz öyle. Ulaş Tunasepe de öyle. Onur Dilber de öyle. Bu diğerleri değil. Bizim dikkatimizi çekenlerden. Gelelim Şerif'e. Şerif karakteri bence çok ilginç bir karakter. Bence de. Şerif benim hiç alışık olmadığım bir kötü karakter. Çünkü çok sakin bir anlamda ama çok sakin de değil. Yani böyle tatlı bir adam aslında. Kötülüklerini tatlı yapıyor ve çok tehlikeli o yüzden. Mesela Esme ile konuşurken onu ikna ederken o gaslighting mi oluyor aslında? Acaba? Sen hastasın, işte gel biraz dinlen, işte senin çocuğun öldü gibi öyle şeyler söylüyor ve öyle söylüyor ki sanki gerçekten hani onun iyiliğini istiyor gibi. Ve hani sen üzülme falan der gibi ama diğer bir yandan beynini yıkıyor ve çok tehlikeli, çok korkutucu bir karakter aslında. Çok korkutucu bence. Ve bunu ikna kabiliyeti çok yüksek demişti Öykü. Gerçekten öyle ve tehlikesini iyice artırıyor bu bence. Öyle bir durum oluyor. Mesela istemediği bir durum olduğu zaman direkt onu çevirip istediği durum haline getirebiliyor. Mesela bu kuyu başındaki sahnede Oruç geliyordu ve işte Eleni artık Şerif amcam koruyacak. Kim yaparsa işte karşısına onu bulur dediği zaman en istemediği duruma düşmesine rağmen hemen orada evet işte ben varım gibisinden böyle bir şey yapıyor. Bir konuşma yapıp yine herkesi bir etkileyip. Hatta en son bölümde Sağlık Ocağı'nın önündeki konuşması da öyle. Evet, Eleni'yi alkışlatıyor, tebrik ettiriyor gibi. Yani alkışlatıyor muydu hatırlamıyorum ama onun sayesinde kurtuldu diye herkese ilan ediyor. Böyle bütün durumları kendine çevirecek bir şekilde kullanıyor ve çok başarılı yapıyor. O açıdan hem iyi yazılmış bence hem de iyi oynanan bir karakter. Evet. Şimdi gelelim Zarife'ye. Zarife dizimizin en kötülerinden biri. Evet. Şeyden bahsetmiştik, biraz büyük oynuyor Yeşim Ceren Bozoğlu diye. Bunu bence herkes hemfikir olabilir yani de. Bence çok uyuyor bana karakterine. Bana da çok yakışıyor bence büyük oynaması ama bir yandan da bana komik geliyor. Yani onun o kadar büyük bir şekilde bu kadar kendini yırtarak kötü olması vahim bir durum aslında. Evet. Böyle kendini de korumaya çalışıyor. Artık bir geçmişten gelen o yük onu delirtiyor bir anlamda. Evet. İlk bölümlerde çok küçük bir vicdan muhasebesi görmüştük. Eleni öldü sandığında. Evet. Böyle bir korkup bir üzülüyordu gibi sanki. Ama o birazcık da şey için mi bize öyle gösterildi acaba? Orada hani izliyorlardı ya herkesin mimiklerini. Kim yaptı diye. Hani onun yapmadığını anladık gibi. Ama ondan önce onlar yani kimse izlemezken bir tane cana sebep olmak falan diye bahsediyordu ya. Hani orada küçük bir satarken düşünmüyordu ama. Evet ama yani kötü ama acaba azıcık bir vicdan muhasebesi var mı acaba diyorduk. Son bölümlerde tamamen yok oldu o zaten. Ben merak ediyorum. Yani İso'yu nasıl Fadime ile ikna ediyor? Yani hani nasıl diyeyim? Olması nasıl ikna oluyor diyeceğim. Sonra düşündüm kaçırtan oydu. Yani ama şöyle şimdi Şirin istiyor İso'yla evlenmesini değil mi? Fragmandan anladığımız kadarıyla. Zaten Zarife'nin birinci amacı artık canını kurtarmak. Evet, artık hiçbir şey umurunda değil ve malını kurtarmak. Canını ve malını kurtarıp Eleni'nin satıldığını kimsenin öğrenmemesi. Onun için oğlunun gözünden çıkarmıştı ya. Yani ikisinin de üstüne de yemin de etmişti. Doğru. O yüzden evleniyorsa evlensin yani. Onun için sorun değil yani. Zarife yeter ki kendini kurtarsın. Gelelim Hicran'a. Hicran da diğer çok kötülerden. Aslında belki de en kötülerinden çünkü en temelde işleri karıştırıp da Adil'i sevdiği için, kıskandığı için. Bir de üstüne Gezep böyle geçmişi varmış. Evet. Bir de geçmiş Gezep'in karşısına bir de işte sen bana yine de olur falan diye. Çok sinir bozucu. Evet. Bence çok güzel yapıyor oyuncusu Burcu Cavrar. O gerçekten Eleni'den nefret ettiğini ve hiç istemediğini, uzak durmasını istediğini çok güzel anlıyoruz. Evet. Ve hani Eleni ile o birbirlerinden nefret etmeleri bence çok komik ve güzel bir detay olmuş yani. Hani. Çünkü yani sonrasında da annesiymiş gibi rol yapıyor ama
rol yaptığını hani biz biliyoruz. Rol içinde rol yapmış oluyor. Evet, aslında o da çok zor bir başarılıydı. şey bence. Çünkü bir oyuncu hani o karaktere girerken o rolü yapıyor. Sonra da karakterin oynadığı rolü de yapıyor. Hani izleyici olarak bize 2 katmanlı bir karakter sunmuş oluyor. Bunu biz yalan söyleyen herkeste görüyoruz aslında. Ki bu da yalanlarla dolu bir hikaye olduğu için genel olarak zor yanları var diyebiliriz. Karakter olarak sevmediğim bir karakter ama izlemeyi seviyorum. Yani hani iyi oynadığını düşünüyorum ve hani ne olacak? Mesela Gezep'le ne olacak? Ne yapacak? Merak ediyorum. Ama ben Gezeb'e aşk yazılır herhalde diye düşünürken Hicran gibi bir imkansız aşk düşünmemiştim ya. Değil mi? Böyle ilk Ballı Ama çıktığında şöyle, dedik yoksa Ballıyla mı olacak dedik ama belki hala olabilir bu arada. bilmiyorum Ama ya. bence şöyle Sanmam Hicran Ballı'yı. geçmişe ait. Tekrar Gezep'le olacak mı yoksa karşısına başka biri mi çıkacak? Bence Gezep Hicran'la olmaz. Yani evet. Bence Ama başka bayağı biri bir de aşk çıkabilir. acısı çekmiş ki belki de çeker mi bilmiyorum. Acaba Hicran'ın bir dönüşümünü görecek miyiz? Şimdi Sevcan'a gelelim. Ben Sevcan karakterini çok yani seviyorum, şu açıdan seviyorum. İşleri çok karıştırıyor ve Evet. hikaye çıkmaza sokuyor ya. Şimdi son bölümlerde biraz daha geri planda kaldı ama tekrar kendini gösterecektir diye düşünüyorum. Yani Şerif, Zarife ve Hicran'ın kötülükleri yetmediği noktada Aynen. Sevcan'la araya giriyor ve her şeyi karıştırıyor. Tabii bu da hikayenin ve çıkmazların daha da ilerlemesine sağlıyor bence. Oynayan kişi de Hande Nurtekin. Bence o şeyi güzel veriyor. O hırslı, çok hırslı bir şekilde oruca yapışıp hani artık hani aşkının da ötesinde hani aşık mı yoksa sadece para için mi, o güç için mi orada hırsını çok güzel yansıtıyor diye düşünüyorum. Evet, bence de. Ve ben gerçekten Sevcan hem oruç öğrendiği zaman ne yapacak, oruç ne yapacak onu merak ediyorum. Hem de Sevcan yalanları ortaya çıktığı zaman ne yapacak? Çıkmazı girdiği zaman başka neler yapacak? Onu merak ediyorum. O şey bile yapar Çünkü ya, ilk ben hamileyim diye yalan söyleyen dizilerde hep öyle Evet. biri olur ya. Ama bak ilk çıkmaza girdiğinde hemen ablasının sırrını söyledi mesela Adile, ucundan söyledi. Başka bir şey gelecek yani çıkmaza girdiğinde evet, başka evet, bir evet. sorun çıkaracak. O çok belli, şimdiden görebiliyoruz. Şimdi gelelim Emine karakterine. Benim en sevdiğim karakterlerden biri oldu. İlk bölümlerde öyle değildi. İlk bölümlerde Emine Sevcan'ın yanındaydı ve Esme'yi iyice Yalnız geride bırakıyorlar. görüyorduk. Aynen, iyice yalnız kalıyordu. Tabii ki de hikaye açısından Emine'nin Esme'nin yanında olmasının bir faydası da var. Çünkü Esme kendini bir şekilde anlatması lazım. Biz izleyicilere de geçmişte anlatırken her şey flashback'le olmuyor tabii. Ya da yorum yaparken ya da Emine olduğu zaman Esme'nin de düşüncelerini öğrenmiş oluyoruz. İsteklerini de duymuş oluyoruz. O açıdan yanında bir karakter olması iyi. Emine karakteri de tam bir Karadenizli gibi. Bilmiyorum, Karadenizli olanlar yazsınlar. Gerçekten öyle mi ama bize öyle geliyor. Konuşmasıyla ve hali tavrıyla sanki çok doğal. Gerçekten oradan biriymiş gibi. Sanki daha da tatlı bir karakter oldu gibi ilk bölümlere göre. Evet, o destek olması çok güzel. Evet, hemen Şirin karakterine gelelim. Şirin sen söyle. Çünkü sen çok bunu söyledin yani. Tamam, ben Şirin karakterinin şu noktasını çok seviyorum. Bütün daha önceki dizilerdeki genel olarak gördüğümüz klişeleşmiş bir şey olarak ailenin büyüğü yani ya da Anneanneler, babaanneler, büyük olan karakterler daha kötü oluyor. Hatta hikayenin ana kötüsü onlar oluyor. Hercai de öyleydi. Uzak Şehir'de öyle. Yalı Çapkın'ın da öyle. O büyükler hatayı yapan, kötülüğü yapan, engelleri koyan kişi olarak karşımıza çıkarken Şirin karakteri burada bizim çok yani sevdiğimiz biri olarak önümüze çıkıyor ve birilerinin hayatını kurtaran, töreyi bitirmeye çalışan, daha fazla bir şey olmasın, kötülük bitsin tarzında. Hatta en son bölümde Fadime ile İso'yu evlendirme fikrini belki de bulan, hani onu isteyen kişi de Şirin olmuş oluyor ve bu çok güzel bir farklılık. Şükriye karakteri, Esme'nin annesi. Şu an mesela torununa neler yaptığını bir bilse. Kendi torunu aslında Eleni. Ama bilse de benim canım torunum der mi? Bilmiyorum gerçekten. Onu o kadar duyguları, sıcak bir insanmış gibi görmedik. O çok Sevcan tarafında biri. Çakır karakterini oynayan aslında YouTuber olması da çok ilginç gelmişti bize. Ve belki bilmiyorum herkes biliyor mudur ama yani YouTube'da bayağı bir takipçisi olan bir insan. Böyle bir karakterle karşımıza çıkması bizi şaşırttı. Evet. Ve bence hala bir potansiyeli var. İleride hikaye böyle bir hani yavaşladığı zaman onun da bir şeyleri çıkabilir diye düşünüyorum. Evet, yani acaba hani oyunculukla bir geçmişi var mı? Çünkü iyi yapıyor. Bence de evet. Şimdi ben Dursun Dayı'yı çok seviyorum. Sanki böyle bir dengeleyici bir faktörü var. Bir sakin hali benim hoşuma gidiyor. Biraz daha onun da hikayesi olacak mı? Ben onu biraz ediyorum. daha görmek isterim. Aynen. Yani onun da aynen bir katkısı olacak.
Çok gibi. erkek var Koçari'lerde ya. Yani kadınlara ne olmuş onu merak ediyorum. Yani onu konuşacaklar mı? Onu da merak ediyorum. Eyüphan karakterini konuştuk zaten. Bakalım Fadime ile İso gerçekten evlenecek mi? O zaman Eyüphan ne yapacak? Evet. İlve. Evet. İlve karakteri önce bir hani ne güzel bakalım nasıl olacak Gezep'in ikizi geliyor diye hiç düşündüğüm gibi gelmedi. Tamamen bir amaç uğruna getirilmiş. Yani senaryodaki bir çıkmazı çözmek için getirilmiş bir karakter ve beklediğim gibi olmadı benim. Ben daha farklı bekliyordum. Daha hikayeye ait bir şekilde çıkacakmış gibi geliyordu. Ama bir yöntem olarak değil. Anlatabildim mi? Anlatabildim. Çok böyle bir çıkmazdan kurtarmak için hani ortaya atılmış bir karakter gibi. Ama öyle yani nasıl diyeyim devamı var ya İlve'nin hikayede. Yani çıkmış olsa bir bölümlük olsa, 2 bölümlük olsa bence devamı olduğu için de bakalım başka neler olacak. Yalan söylediğini söyleyecek mi? Ne kadarını söyleyecek? Acaba İlve Şerif'le mi olacak? İlla birilerini eşleştireceksin. Yani hep öyle olmuyor mu dizilerde? Evet. Bu dizilerin şeyi. Bazı yerlerde Instagram'da gördüm. İşte yoksa Şerif'in Adil'in ablasıyla olan kızı Fadime mi gibi şeyler. Bana çok çılgın ve yok artık dedirtici şeyler geldi ama bilmiyorum siz gördünüz mü? Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz zorlama geliyor. Bilmiyorum. Evet, Hıdır karakterini yazmışım. Hıdır da bence tam bir comic relief işte o. Yani evet. Yani çok küçük bir kısımda ama onda hep güleceğimizi ve bir rahatlayacağımızı şey olarak hikayenin orada bir sertleşmeyeceğini biliyoruz. Öyle diyebiliriz. Yani evet. Bir casus aslında Hıdır karakteri. Adil'in aileye soktuğu. Hani tam olarak soktuğu miydi? Değil. Evet, hatırlarsan. Ben unutmuşum. Adil benim hatırladığım kadarıyla hani orada ne var bana söyleyeceksin diyordu. Onun için de aslında Emine ile barışmaya çalışıyor bir yandan. Tekrar içlerine girmeye çalıştığı için. Yani Emine'yi sevdiği için değil. Onu görmedik yani. Zaten seven aldatmaz. Neyse. Onu bilmiyorum. Göreceğiz yani daha. Şimdi hemen Muhsine karakteri var daha. Muhsine kimdi? Hıdır'ın kardeşi galiba Muhsine değil mi? Evet. Onun annesiyle babası var. Bu kadar detaya girmeyeceğiz ama onların da varlığı çok fazla karakter olması ve çok fazla hikaye. Tabii ki de bu daha yavaş ilerlememize ve daha dolu dolu ilerlememize yardım ediyor. Mika karakterini diyecektim. Şöyle güzel, gerekli bir karakter. Yani Eleni'yi Yunanistan'a çekmeye çalışan ve hani artık buradan gitsin diye çalışan bir karakter olduğu için hani o Eleni'nin çatışmasını da daha iyi görebilmemizi sağlıyor. Evet. Hani gitsem mi kalsam mı şeyi veya işte aslında o buraya ait değil. Onun başka bir geçmişi var görüyoruz Mika sayesinde. Diğer bir yandan da Oruç'un kıskanma aslında Adil'in de hani başka türlü kıskanma olanağı verdiği için de seyir zevkini yükseltmiş oluyor. Evet. Gökhan karakteri de o da kötü. Bana çok sinir bozucu geliyor Gökhan'ın karakteri. Çünkü her şey biraz emir eri ama bu arada detayını beğendim ben. Şerif abi deyince oyun yaptıklarını anladılar ya. Orası da güzel bir detaydı. İzleyenler biliyor zaten. O yüzden detaylı anlatmayacağım. Çok fazla karakter var. Mesela şu an bahsettiğimiz 23 karakter oldu. Ve daha bahsetmediğimiz oyuncular da var içinde. Gençliklerini oynayanlar da var ama... Gençlerle ilgili konuşmuştuk daha önce. O yüzden hani tekrar üstüne durmadık. Ayrıca fragmandan da kısacık beklediklerimizi söylersek İso ile Fadime hemen kabul etmediler ama hani bir noktada acaba olacak mı? Instagram sayfamıza da bakarsanız ortada ilgili bir video paylaşmıştık. Gelen yorumlarda biri yazmıştı. Gerçekten hiç beklediğimiz gibi gitmiyor ve bizi çok şaşırtıyorlar diye. O yüzden ne olacağını bilmiyoruz. O da heyecanı yüksek tutuyor. Tabii şimdi rating savaşında tüm kozları oynuyorlar. Aynen evet. Rekora gitmek için daha da büyük bir fragman, daha da büyük merak uyandırıcı bir şey. Biz de merakla bekliyoruz. Bugün akademik kısmı biraz kısa tuttuk. Daha çok terimler üzerinden gittik. Comic relief gibi. Ya da akademik karakterin ihtiyacı, dramatik ihtiyacı. Çok küçük maskülenite tarafına değindik. Çok fazla detaya inmek istemedik çünkü karakterler çok fazla. Ve biraz bonus gibi oldu bu bölüm bizim için. Evet. Ve sizin için de öyle olmuştur umarım. İstekler doğrultusunda yaptık bu videoyu. O yüzden eğer yapmamızı istediğiniz, yorumlamamızı istediğiniz diziler varsa, izlediysek tabii veya buradan devam etmek istiyorsanız, neden konuşmamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet, hepsini dikkate alıyoruz. Bize ayrıca hype'layın da bu videoyu. Öyle bir özellik varmış bizim için. Hem beğenin hem de aşağıda hype yazan yere basın. Evet, yorumlarınız, beğenileriniz. Bu da tabii podcast olarak izlemeyenler için, video izleyenler için. Yorumlarınız, beğenileriniz ve bu teşviğiniz bizi çok motive ediyor.
Aslında bugün gerçekten zamanımız çok azdı ama yine de teknik aksaklık çıkmasına rağmen tekrar çekiyoruz ki akşama yetiştirebilmek için. Biz pes etmedik. Sizden de desteğinizi bekliyoruz. İzleyerek, beğenerek, ve dinleyerek. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.